Karın deşen Jack kimdir? Londra'da Thames Nehri yukarısında Whitechapel bölgesinde 1888 yılında dünyayı etkileyen bir seri cinayet vakası ile karşılaşılmıştır. Ağustos ve Eylül ayları içerisinde görülen seri katil bu zaman diliminde 5 hayat kadınını öldürmüştür. Bu 5 kadının cesedi kısa sürede İngiltere'de tüm manşetlerde yerini almış ve insanları tedirgin etmiştir. O dönemde birçok polis teşkilatı katili tüm çabalara rağmen yakalayamamıştır. Daha sonraki araştırmalara göre en az 5, en fazla 18 hayat kadınının cesedine rastlanmıştır. Yalnız 5 hayat kadını aynı seri katil tarafından öldürüldüğü onaylanmış ve kesinleşmiştir. Polise yazdığı bir mektupta kendini karın deşen Jack olarak tanıtmıştır. Karın deşen Jack, yaklaşık 20 hayat kadınını öldürdüğü düşünülmektedir. Cinayet dosyası cinayetlerden 2 yıl sonra kapanmış fakat bazı bilim adamları ve dedektifler modern teknoloji sayesinde cinayeti kısmen de olsa aydınlatmışlar ve bugüne kadar ellerindeki tek fiziki kanıt kurbanlardan birine ait olduğu söylenen şal ile çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Karındaşıyan Jack lakaplı vahşi seri katil tarihte vahşi cinayetleri ile yerini almıştır. Karındeşen Jack 1888 yılında cinayetlere başlamış olup 1898 yılına kadar cinayetlerini büyük bir titizlikle işlemiştir. Araştırmalara göre Karındeşen Jack lakaplı seri katil, cinayetlerindeki titizliğin anatomi bilgisi olan kişi ve kişiler tarafından yapıldığını tespit edilmiştir. İşlenen korkunç cinayetlerin benzerliği ve farklı yerlerde işlenmesi polisi artık çaresiz bırakmıştır. Karın deşen Jack cinayetlerini vahşice işliyordu. Öncelikli olarak kurbanlarını boğazlayarak etkisiz hale getirip daha sonra kulaklarını kesmektedir. Karın deşen Jack hayat kadınlarına karşı düşmanlığını işlediği cinayetler açıklamaktadır. Kurbanlarında karnı ve cinsel organları deşilmiş, bazı organlar ise alınmıştır. Karın deşen kurbanların karnını deşilmiş ve bacakları açık bir şekilde bırakmaktadır. Yöntemleri vahşice olmasına karşın günümüzde birçok korku filmi Karın Deşen Jack lakaplı vahşi seri katilden esinlenmiştir. Başlıca 5 kurban. Aynı dönemde benzer metotlarla öldürülen birçok kişi olmasına rağmen bu listenin Karın Deşen Jack'e ait olduğu konusunda birçok uzman hemfikirdir. Mary Ann Nichols, lakabı Polly, 31 Ağustos 1888 Cuma. Annie Chapman, lakabı Dark Annie, 8 Eylül 1888 Cumartesi. Elizabeth Stride, lakabı Longlegs, 30 Eylül 1888 Pazar. Catherine Edwards, lakabı Mary Ann ve Kate Coward, 30 Eylül 1888 Pazar. Mary Jane Kelly, lakabı Ginger, 9 Kasım 1888. Fakat bu cinayetteki yöntem Karın Deşen Jack'e ait olduğu düşünülmemektedir. Birinci kanı Mary Jane Kelly'nin kalbi sökülüp alınmıştı. Halbuki Karın Deşen Jack sadece rahim kısmını alırdı. İkinci kanı Jack hiçbir cinayeti kapalı alanda işlememiştir. Mary Jane Kelly cinayeti evinde işlenmişti. Üçüncü kanı ise Jack insan anatomisini çok iyi biliyordu. Bundan önceki 4 cinayetinde organlar ustaca kesilerek çıkartılmıştı. Fakat Mary Jane Kelly cinayetinde amatörce organlar kesilip çıkartılmıştı. Katilin bu cinayetleri neden işlediği bir başka muammadır. Kimi araştırmacılara göre hayat kadınlarından kaptığı frengi onu bu suçları işlemeye yönlendirmiştir. Bundan dolayı kadınlardan nefret eden Jack, o dönemde çaresi bulunmayan hastalığın gittikçe artan etkileri yüzünden deliliğin sınırlarında dolaşan biri haline gelir. Kurbanlarını parçalarken anatomi konusunda gösterdiği ustalık sebebiyle katilin bir doktor ya da kasap olabileceği kimliğiyle ilgili en güçlü deliller arasında yer alır. Karındeşen Jack'in polise yazdığı mektupta adını ilk kez söyler. Ve mektup şöyle devam eder. Sayın yetkili, kulağıma sürekli polisin beni yakaladığına dair haberler çalınıyor. Ama beni uzun bir süre daha yakalayamayacaklar.
Çok zeki görünüp doğru iz üzerinde olduklarını söylediklerinde çok gülüyorum. Ben fahişelerin peşindeyim ve yakalanıncaya kadar onları deşmeye devam edeceğim. Son işim çok muhteşemdi. Bayana bağırması için fırsat bile vermedim. Beni şimdi nasıl yakalayabilirler? İşimi seviyorum ve yeniden başlamak istiyorum. Yakında benim komik oyuncularımı yeniden duyacaksınız. Bıçağım sağlam ve keskin. Eğer bir şansım olursa yeniden başlamak istiyorum. İyi şanslar. Tüm samimiyetimle Karın Deşen Jack. Katilin kim olduğuna dair üretilen bazı senaryolar da vardı. Bunlar seri katil olan Karın Deşen Jack'in cinayetlerinin tamamının 2,5 yılda bitirmiş olup halen günümüze kadar etkisini sürdürdüğünden dolayıdır. Polise yazdığı mektuba bakılırsa sosyal statüye sahip olduğu düşünenler çok olmuştur. Bundan yola çıkarak doktor olduğu kanısına varmışlardır. Fakat kesin bir kanıya tam olarak varılmamıştır. Karındeşen Jack'in kim olduğu ile ilgili gizem sürerken kimliğinin açığa çıkarılması için yapılan çalışmalar da devam eder. Pek çok varsayım ortaya atılır. Bunlardan birkaçı oldukça tuhaftır. Bu şüpheli listesi birçok önemli ve soylu kişiyi de içermektedir. İç organların çıkarılması nedeniyle katilin cerrah ya da kasap olabileceği iddiaları ortaya atılmıştır. Katili görmüş olan bir adam polise şapkalı ve uzun bir palto giyen bir adamdan şüphelendiğini söylemiştir. Katilin kurbanlarının yanına yaklaştığında onların dikkatini çekmediği için o zaman yaşayan insanlar gibi giyindiği ve hareket ettiği düşünülmektedir. Karındeşen Jack olduğu iddia edilen kişiler Walter Rhea Secord, kraliyet üyesinden Prens Albert Victorian Edward, Eddie'ye olan yakınlığıyla bilinen ressam Walter Rhea Secord, çağdaş resim sanatının İngiltere'de gelişmesine ön ayak olan kişilerden birisi olarak anılmasına rağmen, resmettiği sadist erkek figürleri eleştirmenlerin şiddet içerikli resim diye adlandırabildikleri ölüm anları, kurbanların yüzündeki ifadeler, öldürme şekli, onun Karındeşen Jack olduğuna dair söylentilerin çıkmasına neden olur. Patricia Crowner, Karındeşen Jack'in Metropolitan Polisi'ne gönderdiği mektuplarda 1860-1942 yıllarında yaşamış olan ressam Walter Richard Secret'in yazdığını bularak bu karmaşık ve vahşi cinayetleri çözmüştür. Crow'un Secret'in tablolarının tüm ayrıntısına kadar büyük bir titizlikle incelemiştir. Bu ressamın eserlerine bakıldığında kurbanlarının korkunç ölümlerini çizdiği net olarak görülmektedir. Ünlü yazar Lewis Carroll'ın Karındeşen Jack olma ihtimali. Alice Harikalar Diyarından'ın yazılı Carroll'ın ilgili iddiaları ortaya atan ise Richard Wallace'tır. 1996'da kaleme aldığı Jack the Ripper, Light Heather Print adlı kitabında bu iddialara yer verir. Carroll'ın katil olduğunun düşünülmesine yol açan nedenler ise The Nursery Alice ile Sylvia and Bruno çalışmalarının incelenmesiyle ortaya konulur. Cinayetlerin işlendiği sırada yazılan her iki kitabın bazı paragraflarında anagramların yardımıyla incelendiğinde kurbanların detaylı anlatımlarına işaret ettiği görülmektedir. Yoksa Karındeşen Jack bir kadın mıydı? Bir diğer ilginç varsayım da Avustralyalı bir moleküler tanı ve otopsi uzmanı olan Profesör Ian Finlay'ın ortaya attığıdır. Finlay'e göre Karındeşen Jack'in bulunamamasının nedeni onun hep erkek olduğunun düşünülmesidir. Ancak erkek olduğu düşünülen katilin aslında bir kadın olduğudur. Aynı iddiayı Scotland Yard dedektifi olan Frank Aberrett da ileri sürer. Albert'in bundan tam 118 yıl önce katilin Mary Percy adında bir kadın olduğunu savunur. Ancak kimseyi bu cinayetleri işleyenin bir kadın olduğuna inandıramaz. Çünkü bir kadının böyle acımasız cinayetler işleyeceğine kimse ikna olmaz. Dedektif Aberline'in kuşkulandığı Mary Percy sevgilisinin karısını bıçakla öldürdüğü için 1890'da asılır. Bu cinayet Karındeşen Jack'in işlediği cinayetlerle inanılmaz bir benzerlik gösterir. Profesör Pintley katile ulaşmak için Seltroik ID adlı bir yöntem kullandığını ve sadece tek bir hücre ya da saç kılı ile DNA profili geliştirdiğini ifade eder. Pintley, Karındeşen Jack'in geride bıraktığı ve Londra'daki ulusal arşivde yer alan mektuplardaki kan ve tükürük kalıntılarından yola çıkarak DNA örneklerini inceler
ve katilin bir kadın olabileceği konusunu iddia eder. Satanist karın deşen Jack, Robert Duncan Stephenson. Araştırmacı Ivor Edwards, karın deşenin Robert D. Stephenson adında bir satanist olduğunu düşünür. Hayat kadınlarının öldürüldüğü yerler üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda cesetlerin bırakıldığı yerler birbirinin orantısından yola çıkarak Hristiyanlığın ilk kutsal işareti olan iç içe geçmiş iki daire şeklindeki Vesica Piscis'e ulaşır. Edwards'ın hemen hemen 9 yıl süren araştırmaları neticesinde kurbanların öldürüldüğü yerler, cesetlerin duruş biçimi, yüzlerinin kuzey, güney, doğu, batı yönlerine çevrilmiş olmasını, öldürülme alanlarının geometrik şekillerden eşkenar üçgen veya daireye tekabül ettiğini tespit eder. Bunların da kara büyü için oldukça önemli şekiller olduğunu ifade etmektedir. Edwards'a göre katil şeytani bir ritüeli gerçekleştirmektedir ve bu cinayetleri de Hristiyanlığın sembolünü kirletmek amacıyla işlediğini ifade eder. Kurbanlarının organlarının parçalanması, böbrek, rahim ve kalbinin çıkartılması da kara büyünün bir parçası olarak değerlendirilir. Ve ancak Stephenson gibi usta bir cerrah bu organları beceriyle yerinden çıkartabilirdi. Edwards'ın yazdığı Kara Büyü Ritüelleri adlı kitabında katilin askeri cerrah Robert D. Stephenson olduğu ve cinayetlerle ilgili olarak 2 kez tutuklanmasına rağmen tekrar serbest bırakıldığını da belirtir. Edwards cinayetlerin nedeninin kara büyüyle bağlarken başka varsayımlarına göre bunun siyasi amaçlardan kaynaklanmış olabileceğini de ileri sürer. Aaron Kosminski, İngiliz DNA araştırmacısı Dr. Darry Lauren'ın Catherine Evers'ın kanlı şalı üzerinde yaptığı inceleme sonrasında vardığı sonuç, katilin Polonya kökenli akıl hastası berber Aaron Kosminski olduğu yolundadır. Jerry'nin Mail on Sunday gazetesine yaptığı açıklamada, vardığım sonuçta şüpheye yer yok şeklinde açıklaması yer bulmuştur. Jacob Levy, 21. yüzyılın modern profil uzmanlarına göre katil zanlısı olabilme ihtimali en yüksek aday, Yahudi tüccar Jacob Levy'dir. Jacob Levy cinayetlerin işlendiği bölgede kasaplık yapmaktadır. İlk cinayeti bir hastane önünde işlenmiştir. Hastane frengi hastalarını tedavi amaçlı bulunmaktadır. Levy tedavi amaçlı gittiği hastaneden düş kırıklığıyla çıktığı ve o anki nefret ile cinayetleri işlemiş olabildiği düşünülmektedir. Levy son cinayetinden 2 yıl sonra da ölmüştür. Ölüm raporunda frengi yazıyordur. O dönem soruşturmalarında listede olup ilgisiz davranılarak sorgulanmamıştır. Karısı işlerin kötüye gittiğini ve hayaller gördüğünü söylemiştir. Birinci cinayet Mary Ann Nichols, frengi olabileceğini göstermektedir. Üçüncü cinayet Elizabeth Stride, Yahudi toplantısının önünde işlenmiş bir cinayettir. Ve cinayetten sonra Yahudi destekçisi bir yazı bulunmuştur. Yazının yanında Stride'ın kanlı önlüğü de vardır. Seri katiller kendi bölgelerinin çevrelerinde cinayetleri işlerler. Levy'nin kasap dükkanının önünde olduğu gibi. Günümüzde Doğu Londra'da meşhur katilin cinayetlerin işlendiği yerler turist ziyaretlerine açılmış ve cinayetler roman ve filmlere konu olmuştur. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.